Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün görür görmez gecenin bir vakti başladığım bu Vakko bluzu örüyoruz. Çok beğendim ve sizin de beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Keyifli seyirler. Yine, yeni ve yeniden. Gece gece örgü perileri karşıma bu güzelliği çıkarttı. Hem rengi hem ipi garip bir tesadüfle elimde vardı. Gördüğüm bluz da tam benim tarzımdı. Hemen başladım. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, lastiğimizi iki ters iki düz ördük. 60 ilmekten başlamıştık. Şu aşamada benim için yeterli bir yüksekliğe geldi lastiğimiz ve 13 santim kadar ördüm. Şimdi şişimi değiştireceğim. Lastiğimizi burada bırakıyoruz ve düz olarak öreceğiz. Koltuk altına kadar. Koltuk altında buluşacağız ve tüm detayları anlatıyor olacağım. Şimdi bluzumuzun arka bölümündeyiz arkadaşlar. Lastiğimizi aynen öndeki gibi yaptık. Aynı yere ulaştığımızda işaretimizi aldık ve kolumuzu arttırarak ördük. Daha sonra kol üstünden eksiltmeler yaparak şimdi yaka keseceğimiz noktaya geldik. Beraberce şu kesmiş olduğumuz bölümü bir ölçelim ki bu hem önde hem arkada bizim için önemli bu bölüm. Bu bölüm bizim kolumuzun üst kısmı. Şuradan başlayarak ölçüyorum ve 32,5 santim kadar kesme yapa yapa gelmişim. Hemen şuraya notumu alıyorum. Önde de 3 aşağı 5 yukarı belki 1 santim uzun yapacağım. O tam belli değil. Bluzumu örmeye arkadan başladım ben. Ve şuradaki ilmeklerimizi de beraberce sayalım. 2, 4, 6, 8, 17, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 42, 44, 45 ilmek kalmış. Hemen bunu da not ediyorum ki önde de birazcık farklı olacak ama 45'ten aşağıya olmayacak. Koldan itibaren 32,5 santim örmüştüm. Hemen bu aşamada işaretler almak istiyorum. Çünkü bu noktadan sonra biz artık birer birer değil ikişer ikişer keseceğiz yanlardan. Bunun nedeni de omzumuza daha güzel otursun ve daha düzgün bir görünümü olsun. Şuradan da hemen işaretimi alıyorum. Buraya kadar teker teker sağ kesme ve sola kesme yaparak gelmiştik. Şimdi burada iki tane yapacağız. Yine sağ kesme ve sola kesme olacak ama bir tane değil iki tane eksilteceğiz. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? 3 tane ilmeğimiz var. 3 tanesini ördüm baştaki 3 ilmeğimi. Buradaki 3 ilmeğimi şöyle güzelce şu iki tanesini kontrollü bir şekilde çıkarıyorum. Soldaki şişime diziyorum ve ilk aldığım ilmeğimi de aynı şişe geçirdikten sonra üçünü aynı anda örüyorum. Yine sağa doğru kesme oldu ama iki tane ilmek kesmiş oldum. Şimdi burada bizim toplamda 45 ilmeğimiz vardı. Dördüncü ilmeği ördüm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ilmek ördüm ve hemen şuradan birazcık ipimi açayım. Burada artık kesme yapacağız. Yani şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane ilmeğimiz kalacak. 2 tanesini keseceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimizi keseceğiz. Bu arka beden arkadaşlar. Arka yakayı kesiyoruz şu an. Bunu da böyle iki tane kese kese
İkisini bir alıp kesiyorum. Tekrar şişime kesmiş olduğum ilmeği alıyorum. Tekrar ikisini bir alıp kesiyorum. 11 tane keseceğim ve tam ortadakine yine işaretimi alacağım. Arka ortası olarak. Hemen sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şurada 3 tane daha kesmem lazım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 tane ilmeğim kaldığında sola doğru kesme yapacağız. Şu an 11 tane ilmek ördüm. Geriye 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği aynı anda örerek sola doğru kesme işlemi yapıyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi de normal bir şekilde örerek bitiriyorum. Şimdi bizim şöyle açarak göstereyim yakayı. Şöyle bir görüntümüz var. Burada kestik ve devam ettik. Ortada yakayı kestik ve devam ettik. Şurada 3 ilmek kala 3 ilmeği keserek yine burada da kesme işlemimizi yaptık. Şimdi tek tarafı örerek yakamızı yuvarlak bir şekilde çıkarırken aynı zamanda omzu da bitireceğiz ve tek bir noktada arka yakayı bitireceğiz. Bu modelde omuz diğer bluzlardaki gibi olmadığı için burayı size detaylı anlatacağım. Şu an biz arka yakada sol omuzu örüyoruz. Diğer sağ tarafı da aynı şekilde öreceğiz. Burayı detaylandırıyorum. Orayı örüp bitireceğim. Terste kesme işlemi yapmadan devam ediyorum yakaya doğru. Ve yakada 2 ilmek kaldığında ikisini birlikte alarak kesme yapıyorum. Normalde nedir? Burayı düz örüp geçirip arkada kesme yaparız. Ama ben şu an hem ipim çok kalın hem de şişim kalın olduğu için orada bir çıkıntı olsun istemiyorum. Yuvarlakça çıksın istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi döndük. Bir tane daha kesme yapacağım. Böylece 2 kesmemiz olacak. Şöyle açıp bakıyorum. Yakam için bu 2 kesme yeterli mi şu an? Bir tane daha kesmeye karar verdim. Siz de burada kendi yakanızı nasıl istiyorsanız ona göre baka baka yaparsanız daha güzel olacaktır. Şu an 3 tane kesme yaptım. Bir tanesini arka taraftan, ikisini bu taraftan ve kola doğru gidiyorum. Şu an burada benim 6 ilmeğim kalıyor ve yine sola doğru kesme yapıyorum. Buraya her gelişte aynı işlemi yapacağız ki bizim omzumuz yavaş yavaş bitsin. Tekrar 3 ilmeğimizi örüyorum ve tersteyim. Şu an büyük şişlerimle örüyorum. 2 şişle örüyorum. Biraz zorlandığım için de kameramın şarjı takılı, kabloya değmesin diye de ayakta örüyorum. O yüzden kusura bakmayın, birazcık sallanıyorsa falan. Öbür şişimde diğer ördüğüm ince iple örmüş olduğum bluzum var. O yüzden bunlarla devam ediyorum. Şimdi yine 2 ilmeğim kaldı. Bunları yine ikisini birlikte alacağım. Ve bu benim arkada kesmiş olduğum son kesinti.
dönüyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Burada arka ortasına da, yakamın tam ortasına da bir işaret alıyorum ki şuradaki kesintiye bakarak şurayı da tahmin etmeye çalışayım. Nasıl bir yaka istiyorum'a karar vereyim. Şimdi ben burada yakama bir tane de buradan kesinti yapmak istiyorum. Ve daha fazla da oyuk bir arka yaka olsun istemiyorum. Bu da benim için yeterli olacak. Hemen şuradan bir tane daha kesip şişime geri takıyorum ki bakabilmek için burada karışmasın. Şöyle bakıyorum. İpimi de çekeyim. Siz de görün detayları. Şöyle bir yakam oldu. Benim için şu an bu arka yaka şuradan itibaren geçerli. Bir de buraya yaptığımızda aynı oyuntuları gayet güzel bir arka yakamız olacak. Şimdi bunu tekrar geri alıyorum örmeden ve devam ediyorum buradaki işlemlerime. 2, 4, 6 ilmeğim var. Hemen 3 tanesini keserek sola doğru bir kesme işlemi yine gerçekleştiriyorum. Tekrar kol bölümündeki, omuz bölümündeki daha doğrusu şu an artık 3 ilmeğimi de tekrar ördüm. Yakanın tersindeyim. Burayı böyle uzun uzun çekmek istedim. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağız. O yüzden önde de benzer bir işlem yapacağız. Sadece ön yakada birazcık daha fazla oyuntumuz olacak. Şimdi döndük. Topu topu 6 tane ilmeğimiz kaldı. Şu 3 tanesini birleştirerek öreceğim. Sola doğru kesme yapıyoruz. Yine 2 ilmeğimiz azaldı. Geriye kaldı şu an 4 ilmeğimiz arkadaşlar. Ve 4 ilmeği de şöyle bitirmeye karar verdim. Sondaki 2 ilmeğimi kesiyorum. Dönüyorum. Ve şuradaki yuvarlaklığı sağlayabilmek adına tersten de tüm ilmeklerimi keseceğim ve omuzu bitireceğim. Şu an burada anlatırken biraz garip bir omuz anlattım size ama modeli gördüğünüzde böyle olması gerektiğini anlayacaksınız. Şunu artık tığımla yapayım. Burada bir şişimle mücadele verdim resmen. Şöyle bitiriyorum. Bir tane de ilmek atayım. Ve yakamızı açıp bir bakalım. Şöyle bir yakamız ve omzumuz oluştu arkadaşlar. Şuradan itibaren ikişer ikişer kesmiştik. Ve çok güzel istediğim bir şekilde oldu. Şurada farkı görebiliyor musunuz acaba? Şuradan itibaren dümdüz çıkan omuz, kolun üstü ve omuza geliyoruz. Burada bir yuvarlanma oldu. Artı yakamızın da duruşunu çok istediğim gibi oldu. Beğendim bu durumu. Şimdi aynı işlemi buraya yapacağım ve öne geçeceğiz. Ön bedeni 64 ilmek ile başladım ve lastik kısmını 2 ters 2 düz örerek 13 santim ördüm. Arka bedenle eşit değil. Ön bedeni birazcık daha geniş başladım. Yükseklik eşit. Şimdi 8 numara şişime geçiyorum. 6 numara ile lastiğimi ördüm. 8 numaraya geçiyorum. Hiç arttırma yapmayacağım. Zaten 2 numara büyük olduğu için bolluk kendiliğinden oluşacak. Kol evimizin başlangıç noktasına kadar öreceğim ve kol evimizin detaylarıyla da karşınızda olacağım. Şurada lastikten sonra kaç santim düz ördüğümüzü hemen ölçelim. Şurada işaretimi aldım.
Ve 14 santim düz ördükten sonra arttırmalara geçmişiz. Burada değişik bir bluz yapıyoruz. Arttırmamız da şöyle olacak arkadaşlar. Kol evine geldik. Şu an biz şuradan görüyorsunuz küçücük bir mesafemiz var. Kol evine geldik. Bu mesafeyi de hemen size söyleyeyim ki gözünüzde canlanabilsin. Şuradan etek ucuna kadar 25-26 santim yapıyoruz ve kol ucuna geliyoruz. Yani bu farklı bir bluz olduğu için kol evinde de artışlar yapıyoruz. Nedir? Genelde biz kol evinde kesmeler yaparız ama bu bluz öyle değil. Burada 3 tane düz örüyoruz normal. Baştakini örmeden aldım. Düz olsun, daha düzgün gözüksün örgüm diye. Ve burada da artış yapacağım. Şuradaki ilmeğimin içine giriyorum. Kamerama da birazcık daha yaklaştırayım. Olabildiğince yaklaştırıyorum. Ve net gözüksün istiyorum. Bir önceki ilmeğin içinden girdim, ördüm ve normal ilmeğimi örüyorum. Artışımı da böyle yaparak devam ediyorum. Ve karşı tarafta da şişimin sonunda da şurada 3 ilmek kala hemen şuradaki ilmeğimin dibinden 3. ilmeğimin dibinden bir artış yapacağım ve kollarımı yavaş yavaş arttıracağız. Kollarımı kaç santim arttıracağımı da hemen şöyle bir size ölçmek istiyorum. Arka belini önce ördüm. Şurada işaretlerimi de görün. Artışlarımı yaptığım bölüm yaklaşık olarak bu benim dirsek ölçümü ölçüp sonra istediğim bolluğu karar vererek yapmış olduğum bir ölçü. Herkes kendisinin şu dirsek ölçüsünü ölçüyor ve buraya istediği bolluğu ekleyerek artışlarını yapacak. Şuradan şöyle birazcık da düzelteyim. 17 santim arkadaşlar, 17 santim bir kol evimiz var. 17 34 santim eder. Şimdi ön tarafı da örüyoruz. Şöyle bir kol evimiz var. Artışların olduğu bir kol evi. Şimdi ben 17 santim buradan yukarıya doğru öreceğim ve kol evimiz bittiğinde ne yapacağımızı da beraberce konuşuyor olacağız. O noktada buluşalım. Kol evimizdeki artışı görüyorsunuz. Birer birer arttırarak kol evimizi tamamladık. Şimdi artış yapmadan bir sıra düz, bir sırada tersinden geleceğiz ve işaretler alacağız geldiğimiz noktada ve kol üstünü eksilte eksilte devam edeceğiz. Eksiltmeleri de gösteriyor olacağım. Sağa doğru bir eksiltme, sola doğru bir eksiltme şeklinde devam edeceğiz. Yeni başlayanlar için o noktada buluşalım. Koldaki arttırmaları yapmış, bir ters bir düzde artış yapmadan örmüştük ve işaretlerimizi de aldık. Her iki tarafa da alıyoruz. Bunlar bizim kolumuzu birleştirirken çok işimize yarayacak. Geldik şimdi burada sağa doğru kesme ve sola doğru kesmeyi nasıl yapacağımıza. Önce 3 tane ilmeğimizi normal bir şekilde ördük ve en baştakini yine örmedik. Çok elzem bir durum değilse baştakini örmeyin. Örgünüz daha güzel olur. Şurada da hemen göstereyim. Hiçbirini örmedim, görüyorsunuz. Şimdi dönelim eksiltme noktasına. Bir tane eksilteceğiz. Şöyle yapabilirsiniz. İkinciye sağdaki şişimi geçirip alıp ikisini birleştirip örebilirsiniz. Veya şöyle kontrollü bir şekilde iki ilmeğinizi çıkarıp bunu arkadakini alıp bunu buna geçirip birleştirip örebilirsiniz. Bu sağa doğru kesme işlemimiz. Şimdi buradan sonra dümdüz örerek arttırma eksiltme yapmadan şuraya kadar geleceğiz. Sonda 3 ilmeğimiz kaldığında burada da
sola doğru kesme yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Onu da hemen göstermek istiyorum. Burada şu an burayı gösteriyorum. Karıştırmayalım. Oraya kadar geldik. Sonda 3 ilmeğimiz kaldı. Şu 2 ilmeğimizi aynı anda öreceğiz. Veya nasıl örüyoruz arkadaşlar? Onu da göstermek istiyorum. Bunu alıyoruz. Şunu da aldık. Şunu alttaki arkadaki ilmeğin üstünden geçiriyoruz, bırakıyoruz, şişimize dizdik ve örüyoruz. Bu da sola doğru kesme, ama hiç bu kadar uzun uğraşmaya gerek yok sola doğru kesme için. Hiç yön değiştirmeden, şimdi ben burayı dağıtmadan, ipim biraz tüylü olduğu için çok çabuk karışıyor. Yönünü de düzgün takayım. Hiç öyle uğraşmadan, çevirmeden, üstünden geçirmeden bu ikisini aynı anda örüyoruz ve zaten ilmeğimiz sola doğru yatıyor. Bir tane ilmekle kesmiş oluyoruz. Şimdi ben burada nereye kadar eksiltme yapacağım? Her yüzde eksiltme yapacağım. Tersleri düz örüyorum. Terslerde bir işlem yok. Yakaya kadar, ön yakamıza kadar birer birer eksilte gideceğim. Yakaya geldiğimizde yine işaretler alacağım ve yakada ve kollarda olan tüm detayları da anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. Arkada yine böyle birer birer eksilte yakaya kadar geldiğimiz kısmı ölçmek istiyorum. Beraberce ölçelim. Şöyle bir 35 santim, görüyorsunuz, kameraya sığıyor mu? Sığıyor. 35 santim kadar eksilte gideceğiz arkadaşlar. Ben şimdi 30'dan sonra tekrar bir yaka için bir ölçüm yapacağım. 30 santim yapalım, 5 santim olur olmaz o emin değilim. Elimde bir örnek yok, resme göre çıkarıyorum modeli. Ön yakanın çok böyle boğaza dayanmasından pek hoşlanmıyorum ben. O yüzden bir 30 santimden sonra bir ölçeceğim, biçeceğim ve size anlatıyor olacağım. Önde kolumuzun bittiği noktadan itibaren bu noktaya kadar 30 santim ördüm. Bu tarafta da işaretimi aldım. Şurada da işaretimi aldım ve bu noktadan itibaren 2 tane ilmek kesmeye başlıyoruz ve şuradaki ilmek sayımı da hemen size söylüyorum. Şurada bir hesaplama yapmıştım. 56 tane ilmeğim kaldı. Ortada 10 tane keseceğim. 46 ilmeğim kalıyor. Onu da ikiye böldüğümde 23 ilmeğim kalıyor. Yani 23, 10 ve 23 olarak topladığımızda 56 ilmeğim olacak. Ortada 10 keseceğim. Arkada düz ördükten sonra daha sonra her seferinde buraya yatırarak baka baka kesmeler yapacağım. Yanlarda ikişer kesmelerimiz devam edecek. Arka ve ön uzunluğumuz eşit olacak. Ön sadece genişlik olarak yanlardan birer santim fazla. Ve önde ön yakayı birazcık daha 2-3 santim daha aşağıdan oymaya başlayacağız. Onun dışında her şey aynı. Şimdi ben burada 10 tane ilmeği keseceğim ve beraberce yakamızın son durumunu göstereceğim. Burada size daha güzel anlatayım diye gittim, misinalı şiş aldım. Ama yine kısmet buna. Şöyle de yapabilirsiniz. Yeni başlayanlarda bir göz aşinalığı olsun. Önce birini alıyorsunuz, sonra arkadakini aldığınızın üzerinden geçiriyorsunuz. Bu da bir yöntem.
Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23. 4 tane daha keseceğim. Tekrar sayıyorum, eşitlik bozulmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bir tane fazla yapmışım ve bir tane de şu başta yapmış olduğum bir eksiltmeyi hesaba katmadım. Çünkü orada eksiltmeyi yaptım. Şimdi burada da eksiltme yapacağım için 24 tane ilmek bırakıyorum ve şurada eksiltmemiz var. Bu noktadan itibaren şu ipimi bir sıra yukarıya almam lazım. Aşağıya yapmışım. Bu noktadan itibaren ikişer ikişer keseceğiz. Şöyle hemen açıp 10 ilmek kestikten sonraki halini de göstermek istiyorum. Ön yakamız 10 ilmek kesildi ve buradan sonra kesmelere başlıyoruz. Bluzumuzun ikinci bölümünde buluşalım.